Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel sardunya çiçeklerimi sizlerle şöyle nasıl bunları bakıyorum, nasıl böyle güzel yapıyorum, onların püf noktalarından bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bakın güzelliklerine. Bunlar benim kendi emeklerimin karşılığı. Kendim ekip, kendim dallardan, böyle budaklardan, küçük çeliklerden yetiştirdiğim güzellerim arkadaşlar. Bakar mısınız, renk renk harika. Hiçbir çiçekçide böyle güzel çiçek göremiyorsunuz. Göremezsiniz. Sadece Aygün Çiçek Aşkı'nda var bu güzellikler. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız, bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle, mesela bu güzeller sadece sulanmakla bu hale gelmiyor tabi. Baştan bunların ilk baştanki bakımlarını yapmamız gerekiyor. Mesela bunları bir daldan aldın, ekeceksin. Mesela nasıl çoğaltacaksın? Çoğaltma o kadar basit ki, ama çiçeksiz olarak tabi. Mart başında başlayacaksınız çoğaltmaya. Mart'ın başında ya da Ekim sonu. Ya Mart başı ya Ekim sonu arkadaşlar. Şöyle güzel şu tepe dallarından şöyle şuradan kırıp, ama tabii çiçeksiz olarak kırıp toprağa dikiyorsunuz. Diktiniz ama toprağı nasıl olmalı? Toprağı böyle yumuşak, bildiğiniz gibi şöyle yumuşak, geçirgen bir toprak olmalı. Ben kestane toprağı kullanıyorum arkadaşlar. Pazardan alıyorum, kadınlardan. Ama onunla yeterli kalmıyor. O toprağın içine katacağınız bazı şeyler var. O toprağı besliyorsunuz. Toprağın içine kahve katıyorsunuz. Köklerini köklendirmeyi hızlandırsın diye. Tarçın katıyorsunuz. Hastalanmasın diye. Ondan sonra yumurta kabuğu katıyorsunuz. Böyle daha çabuk tutup bol tomurcuklu, bol çiçekli olmasını sağlaması için. Arkadan bir tane potasyum olsun diye şey koyuyorsunuz içine. Muz kabukları. Muz kabuklarını minik minik doğrayıp hemen dip kısmına, ekeceğiniz dip kısmına şeylerle birlikte katıyorsunuz, bütün toprağı karıştırıyorsunuz. Fidenizi ekiyorsunuz arkadaşlar. Bir de suluyorsunuz. Ondan sonra tutmasını bekliyorsunuz. Eğer böyle toprağınızı bu hale getirip yapmazsanız, siz ne kadar vitamin verseniz de vitamin bir süre sonra alttan akıp gidiyor. Ondan sonra toprak güçsüz kalıyor. Toprağın güçlü olması için size böyle bol bol çiçekler vermesini sağlamanız için arkadaşlar, toprağı güzel beslemelisiniz. Bana arkadaş demiş, bir arkadaş yazmış bana, ben böyle poşetli aldım, çok güzel bir toprak ekiyorum ama hiç tomurcuk yok benim sardunyalarımda diye yazmış. Ama hazır toprak da olsa onu beslemeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim dediğim gibi tarçın, kahve, yumurta kabuğu, muz kabuğu, bunlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceksiniz. Bu toprağı suladıkça coşturur, suladıkça kökleri uyarır, bol tomurcuk, bol çiçek yapmasını sağlar. Bir de sulamasına dikkat edeceksiniz. Mesela iyice toprak kurduktan sonra değil, toprağı hep nemli olmalı. Toprak nemli olmalı. Bir de sararmış yapraklarını toplayın, hemen toplayın. Ben mesela her sabah çıkarım bahçeye. Her sabah geçmiş çiçeklerini, geçmiş yapraklarını koparırım. Hiçbir tane bırakmam. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz bu güzeller benim kendi emeklerimin karşılığı. Bahçe videolarımı da izlerseniz benim, orada göreceksiniz, o kadar güzel böyle coşmuş ki. Ben yine size bahçe videosu çekeceğim. Bunlar şimdi ayrı yerlerde asılı oldukları için böyle bir araya toplayıp size anlatmak istedim. İşte sadece sardunya sulamakla olmuyor arkadaşlar. Böyle toprağını da bakımlı yapmanız gerekiyor. Bakın böyle bol bol böyle koyarsanız toprağına, bakın
böyle yumurta kabuklarıyla beslerseniz çok daha güzel oluyor. Yumurta kabuğu koyun, her şeyle besleyin. Muz kabuğuyla sulayın. Benim muz kabuğu yaptığım şeylerimle var. Onlarla da sularsanız gördüğünüz gibi harika çiçekler olur. Muz kabuğu suyunu bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Sadece sardunyalar için yapmıyorum ben onu. Sadece sardunyalar için o toprak bakımı yapmıyorum. Zaten benim ekimlerimi görürseniz hep aynı şeye. Tarçının hiç eksik olmaz. Kahve, Türk kahvesi. Eğer kahve içiyorsanız telvelerini hiç atmayın. Telvelerini bir yere biriktirin arkadaşlar. Telve de katabilirsiniz köklerine. Telveyi sulandırıp da sulayıp da dökebilirsiniz. Bunlar da bu güzellikleri böyle bu hale getiriyor. Çok güzel. Bir de konumlarını söyleyeyim. Benimkiler böyle havada asılı böyle yerler yaptık arkadaşlar. Havadar ve böyle çok fazla güneş vurmayan bir yer olacak. Benim zaten bahçem kuzeye bakıyor. Çok fazla böyle güneş vuruyor arada ama bir akşam güneşi vurabilir böyle hafif geçişle. Böyle bol aydınlık, esintili, böyle ılık bir havada harika bir böyle güzel bir çiçeklerine sardunyalara sahip olabilirsiniz. Yazın müjdecisi bunlar arkadaşlar. İnanın bahçemi bir gezdirsem size muhteşem. Sabah uyanıyorum ben. Acaba hemen kalkayım da diyorum. Koşa koşa gideyim çiçeklerime bakayım diyorum arkadaşlar. Sizlere işte şimdi böyle bir anlatım yapmış oldum. Sizlerin de bilginiz olsun diye. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.